Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar, tabi bir de fakirin ekmeği olan umut ve onun tacirleri. Yılbaşı denince akla şu üç şey gelir. Yılbaşı ağacı, hindi, milli piyango bileti. Kimileri combo yapıp üçlese de bunların hepsi emperyalistlerin oyunu diyenler bile ilk ikisini pas geçip üçüncüye çoğunlukla tutuluyor. Zira piyango bileti demek umut demek, köşeyi kolay yoldan dönmek demek. 2019 yılında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Uçar, yılbaşı özel çekilişi için 37 milyonun üzerinde bilet basıldığını belirtmişti. Üstelik bir haftada bu biletlerin 11 milyonu satılmıştı. Bugün ise Milli Piyango'nun 2025 yılında yapacağı yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Büyük ikramiye tam bilete isabet etmesi durumda tam 600 milyon TL kazandıracak. Daha şimdiden biletlerin %75'i tükenmiş durumda. Şöyle bir literatür taraması yaptığımızda büyük ikramiyeyi kazanıp hayrını göremeyen sayısız insan görüyoruz. Emek olmadan yemek olmazı ispat etmek istercesine. En ibretliklerinden biri olan zahiren talihli gibi görünen talihsizlerden Avustralya'daki Thorpe ailesini ele alıyoruz. Avustralya'nın Sydney kentinin hemen liman girişinde Joanne Utson'un soyulmuş portakal dilimlerinden ilham alarak tasarladığını söylediği ünlü bir opera binası var. Gidenler görmüştür. Görmeyenler için söz konusu bina bu. Joanne Utson'un projesi yüzlerce katılımcı arasından birinci olsa da tamamlanmasının önünde küçük ama önemli bir pürüz vardı. Yeterli para. Nihayet birileri binayı tamamlamak için opera piyangoları çekilişi yapma fikrini ortaya attı. Her sene düzenli olarak yılbaşında piyango çekilişleri yapılıyor. Yavaş yavaş eksik para tamamlanıyordu. 10. piyango çekilişi 1 Haziran 1960'ta yapıldı. O yılın talihlisi 3932 numaralı biletti. Ertesi sabah tüm gazetelerin manşetlerini büyük ikramiyeyi kazanan Basil Thorpe'un fotoğrafları süsledi. Basil Thorpe daha sonra başına geleceklerden habersiz hayatının en mutlu günüymüş gibi yüzünde kocaman bir gülümsemeyle elindeki bileti gururla havaya kaldırmış pozlar veriyordu. O an için bilet alan tüm Avustralyalılar o adamın yerinde olmak isterdi. Ertesi gün hevesle gazetelerden birini alıp kahvaltı masasında kendi resmine bakıyordu. Tıpkı binlerce Avustralyalı gibi. Tabi aynı gazetelere talihine söve söve bakanlardan biri de Stephen Leslie Bradley'di. Macaristan'dan Avustralya'ya geleli tam 10 yıl olmuştu. Ne hayallerle geldiği bu ülkede 10 yılda sefaletten başka bir şey görmemişti. Bu ülkeye gelmekle kendince epey fedakarlık da yapmıştı oysa. Misal Istvan Branye olan adını bile Stephen Bradley olarak değiştirmişti. 35 yaşındaydı. Akşama kadar kendi tabirince eşek gibi çalışmasına rağmen karısı ve 3 çocuğuyla sefalet içerisinde yaşıyordu. Bunu değiştirmenin çok çalışmak dışında kestirme bir yolu olmalıydı. Aynı anda Şimşek hızıyla 12 Nisan 1960 tarihli gazete haberini hatırladı. Daha birkaç hafta önce otomobil kralı milyoner Raymond Peugeot'un 4 yaşındaki oğlu Eric Paris'teki golf kulübünün oyun parkurundan kaçırılmış. Kaçıranlar fidyeyi alır almaz çocuğu bırakmıştı. Aradan 1,5 ay geçmesine rağmen yakalanan olmamıştı. Kim bilir paraları nerede eziyorlardı. Tabi Stephen Bradley çocuğu kaçıran iki kafadarın 6 ay sonra ortalığın durulduğunu düşünüp paraları saçmaya başlayacaklarından da olaydan tam 1 sene sonra tutuklanacaklarından da haberi yoktu. Tutuklanan ikili ifadelerinde okudukları bir romandan ilham alarak bu olaya kalkıştıklarını söylediler. Anlaşılan o ki onlar da bilmeden Stephen'a ilham kaynağı olmuşlardı. Stephen zengin olma hayalleriyle gazete küpürünü katlayıp cebine koydu. Neden olmasındı ki? Çocuk kaçırarak zengin olan ilk insan o değildi. Son da olmayacaktı. Thorpe'ların olayına kadar gazeteler büyük ikramiyeyi kazananların adını, adresini, bütün bilgilerini çarşaf çarşaf yazıyordu. Gazetede okuduğu kadarıyla Basil Thorpe'un 2 küçük çocuğu vardı. İyi bir planla tereyağından kıl çeker gibi bu işten sıyrılabilirdi. Çocuklardan birini kaçıracak, fidyeyi alır almaz da çocuğu serbest bırakıp ailesini de alıp Macaristan'a geri dönecekti. Onun yaptığı anlaşılsa bile çoktan vanturizm. Nasılsa Avustralya ve Macaristan arasında suçluların iadesi anlaşması da yoktu. Gazetede Thorpe'ların ev adresi açıkça görülüyordu. Sydney'in 7 kilometre güneyindeki Bondi kumsalına birkaç dakika uzaklıktaki Edward sokağında bir apartmanın giriş katında oturuyorlardı. Sonraki birkaç gün sondaj çalışması ile geçti. Thorpe'ların telefonunu bulup evin önünde gözlem yaparak çocukların okula gidiş geliş saatlerini takip etti. 8 yaşındaki çocukları Grimm bu plan için son derece uygundu. Hafta içi her gün 8.30'da tek başına evden çıkıyor, yaklaşık 50 kilometre yürüdükten sonra sola dönüp hep aynı yerde 5-10 dakika bekliyordu. Her sabah aynı kadın 8-10 yaşlarındaki oğlu ile Thorpe'ların oğlunu okula bırakıyordu. 7 Temmuz 1960 Perşembe günü küçük Grimm üzerinde gri okul üniforması ve sırt çantasıyla 8.30'da evden çıktı. Komşuları Bayan Smith 8.35'te her zamanki yere geldiğinde
çocuğu göremedi. Öğlene doğru da Thorpe'ların telefonu çaldı. Telefonu açan anneye yabancı aksanı olan biri çocuğun elinde saat 17'ye kadar piyangodan kazandığınız paranın 1/4'ünü teslim edeceksiniz diyordu. Anne korkuyla parayı nereye bırakacağız diye sorduğunda sizi tekrar arayıp yerini söyleyeceğim dedi. Fakat bu ilk ve son aramaydı. Anne biraz düşününce bu tuhaf aksanı tanıdı. Piyangoyu kazandıkları açıklandıktan bir gün sonra uzun paltolu siyah kocaman gözlükleri yüzünün yarısını kapatan bu garip adam Bognorlar burada mı oturuyor diye sormuştu. Zavallı anne de onları tanımıyorum. Bir üst kattakilere sorarsanız belki onlar tanıyordur demişti. Olayı soruşturmakla görevli tez canlı emniyet amiri Bert Winsor fidyecilerin aradığını öğrenir öğrenmez harekete geçti ve hiç yapmaması gereken bir şey yapıp basın toplantısı düzenleyerek küçük çocuğun bir yabancı tarafından kaçırıldığını ve görgü tanıklarıyla işbirliği beklentisi içerisinde olduğunu açıkladı. Avustralya gazeteleri de bunu manşetten duyurdu ve o saatten sonra da ne yeni bir telefon araması, ne bir görgü tanığı ne de çocuğun kendisi görüldü. Halbuki aile Windsor'a paranın tamamını vermeye razı olduklarını, tek istediklerinin çocukları olduğunu açıklamışlardı. Emniyet hemen teyakkuza geçip özel bir birim oluşturdu ve arama çalışmaları başladı. Aradan 24 saat geçmemişti ki Wakehurst Parkı karayolunun yan tarafındaki ağaçların arasında boş şişe toplayan yaşlı bir adam üzerinde çocuğun adının yazılı olduğu okul çantasını bulup karakola teslim etti. Polis tüm izinleri iptal etti. Yüzlerce görevli helikopterle havadan, iz sürücü köpeklerle de ağaçlık alanda yerden çalışmalara başladı. Tam 3 gün sonra bu kez yolun karşı tarafındaki ağaçlıklı alanda çantanın bulunduğu yerin yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde okul beresi, yağmurluğu, defterleri ve sefer tası bulundu. Kısa sürede soruşturma civar kasabalara, teknelere yayıldı. Sydney polisi çocuğu öyle ya da böyle bulacaktı. Çevreyi karış karış ev ev aramaya, herkesi sorgulamaya başladılar. Nihayet Thorpe ailesinin komşularından biri çocuğun kaçırıldığı gün 1955 model metalik mavi renkte Ford Custom Line otomobilin birkaç gün üst üste evlerin önünde park ettiğini, bu durumun dikkatini çektiğini söyledi. O mahallede de bu renkte bir araç yoktu. Böylece fidyecinin yabancı aksanı olan biri olması dışında ikinci ipucu oluşmuştu. 1960'larda araç ruhsatları bilgisayarlara kayıtlı değildi. Bilgiler kartotekslerde saklanıyordu. 2 tuşla saniyede yapılan bu basit işlem günlerce sürdü. 16 Ağustos'ta Seaford kasabasının dışında oynayan 2 çocuk kilime sarılı çocuğun cesedini buldular ve hemen polise haber verdiler. Gri okul üniforması üstündeydi. Elleri ayakları bağlanmış, başına sert bir cisimle vurulmuş, boynuna da ipek bir eşarp dolanmıştı. Sydney Bilimsel Araştırma Bürosu uzmanları delilleri tek tek özenle boşetlediler. Giysi ve kilim üzerinde pembe renkli küçük tanecikler, bazı bitki kalıntıları, ayakkabı ve çoraptaki küfler, kilimin bazı püskülleri de kopmuştu ve en önemlisi halı üzerinde saç ve kıllar vardı. Bitki patoloğu Profesör Neville Weill'in raporuna göre çorapta 4 çeşit küf vardı ve 6 haftalıktı. Çocuk kaçırılalı tam 6 hafta olmuştu. Demek ki kaçıran çocuk kaçırdığı gün öldürmüştü. Emniyet amirinin en büyük hatası kaçıranın bir yabancı olduğu bilgisini gazetelerle paylaşması olmuştu. Bu hata çocuğun canına mal olmuştu. Bir ipucu da Sydney Jeoloji ve Maden Müzesi uzmanı Horace Whitworth'tan geldi. Pembe tanecikler kurumuş tuğla harcıydı. Sydney'in ilk kadın botanikçilerinden Dr. Joyce Weiskerry de bitki kalıntılarının 2 farklı selvi türüne ait olduğunu raporladı. Bu selvilerden biri sıradan her yerde yetişen cinstendi. Fakat diğer selvi türü endemik ve nadir bulunan bir türdü. İşin ilginç tarafı bu iki selvi türünün bir arada yetişmesi çok nadirdi. Farklı istekleri, ihtiyaçları, iklim koşullarına uyumları var. Üstelik çocuğun ölüsünü buldukları yerde ikinci selvi türü asla yetişmezdi. Bu bilgi çocuğun başka yerde öldürülüp kilime sarılarak buraya atıldığını söylüyordu. Peki ama kilimin üstünde fail ya da failler hakkında hiç mi bir ipucu yoktu? Adli Tıp Teşkilatı Başkanı Dr. Cameron Cram, bu saçlar 3 farklı kişiye ait, kıllar ise bir köpeğe ait. Büyük olasılıkla köpeğin cinsi Pekinez deyince nihayet katile dair önemli bir ipucu yakalanmıştı. Thorpe'ların köpeği yoktu. Demek ki katilin evinde bir köpek vardı. Eldeki tüm ipuçları birleşince pembe tuğla harcı olan bahçesinde 2 tür selvi, ki bunlardan biri endemik, 1955 model Ford Custom Line metalik mavi renkte arabası olan, kulakları yeri süpüren uzun beyaz tüylü bir köpeği olan, şivesi bozuk birini arıyorlardı. Tüm bu şartları sağlayan Avustralya'da kaç insan olabilirdi? Bir kez daha basın toplantısı yapıldı. Halka yardım ve işbirliği çağrıları yapıldı. Demek ki basınla işbirliği yapmanın da bir zamanlaması olmalıydı. Hamle bu kez işe yaradı. Çok geçmeden bir postacı Macaristan'dan gelen mektupları evlerine her bıraktığında kendisine avlayan köpekleri olan, İngilizceyi de tuhaf konuşan adam hakkında ihbarda bulundu. Moore Sokağı 28 numarada oturuyordu. Polis kapıyı çaldığında çok geçti.
köpek veterinere metalik mavi Ford ise otogaleriye bırakılmıştı. Macar asıllı aile Himalaya adlı yolcu gemisine çoktan binmiş Londra'ya doğru yol alıyordu. Yeni deliller için evi didik didik aradılar. Bahçedeki selviler, pembe harf yeterli delil değildi. Pekala başka yerlerde de olabilirdi. Fakat tavan arasındaki resim olayı şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olarak kanıtlıyordu. Çocuğun cesedinin sarılı olduğu kilimin üstünde oturmuş ailecek piknik yaptıkları resim. Evin parkeleri arasındaki lifler, kilimin püskülleri, çocuğun üzerindeki köpek kıllarının evde de çıkması, galerideki arabanın bagajındaki pembe tuğla harcı, çocuğun üstündeki harçla birebir örtüşmesi, tüm bu deliller bangır bangır bağırıyordu. Katil Stephen Bradley'di. Macar ailenin de içinde bulunduğu Himalaya isimli gemi Kolombiya limanına demirlediğinde gemiyi bir sürpriz bekliyordu. Rotayı öğrenen Avustralya polisi Stephen Bradley'i tutukladı ve ailesiyle birlikte Sydney'e geri getirdi. 21 Kasım'da zavallı anne 16 kişinin arasında katil Bradley'i teşhis etti. Büyük ikramiyeyi kazandıktan bir gün sonra kapıyı çalan bu adamdı. Bu bozuk şive de telefondakiyle uyuşuyordu. Yolun sonuna geldiğini anlayan Bradley, mahkemede çocuğu kaçırdığını kabul etti. Fakat ben öldürmedim dedi. Polis basın toplantısı yapınca ben de panikle bagaja sakladım. Başını çırpınırken sağa sola vurmuş kırmıştı. Ben de ölümü üzerimize kalmasın diye kilime sarıp ağaçların arasına attım dedi. Adli tıp uzmanı Doktor Kram mahkemeye sunduğu raporda çocuğun kafasındaki kırık çok güçlü bir darbe sonucu oluşmuş. 8 yaşındaki bir çocuğun böyle bir gücü olamaz dedi. Bu kez evet ama çocuğu ben boğmadım. Bagajdaki hava tükenmiş olmalı. Öldüğünü görünce panikledim diyerek halen kendisini savunmaya devam etti. 29 Mart 1961'de Stephen Bradley ömür boyu hapse mahkum edildi. Mahkeme salonu dışında bekleyen kalabalık onu köpek balıklarına atın diye bağırıyordu. Bradley 6 Ekim 1968'de Goldenborn cezaevine girdiğinin 7. senesinde 42 yaşında kalp krizinden öldü. Bu olaydan sonra da bir daha ikramiye kazananların adları, adresleri, aile bilgileri gibi kişisel veriler gazetelerde yer almadı. Avustralya Ceza Kanunu'nda çocuk kaçırma suçları eklendi ve cezalar da ağırlaştırıldı. Sonuç olarak sayısal loto 10 numara Süper Loto Milli Piyango yılbaşı çekilişi ismi değişse de cismi de muhtevası da sistemi de değişmiyor. Belki size de çıkabilir mottosuyla her sene büyük ödüle şunlar alınabilir haberleriyle parlatılarak insanlar gaza getiriliyor. İşin matematiğini bilen adam olasılık ihtimal hesabı yaptığında bu şansın 10 milyonda 1 olduğunu bilir. Normalde 6 rakam içeren milli piyango biletleri yılbaşına özel 7 rakam ile oluşturuluyor. Her rakam 0-9 arasında 10 farklı değer alabiliyor. Dolayısıyla 10 üzeri 7 eşittir 10 milyon. 10 milyon adet birbirinden farklı bilet numarası var. Çekiliş yapılırken bu bilet numaralarının her birinin çıkma olasılığı birbirinin aynı. Şahsi kanaatim bunun da bir çeşit kumar olduğu yönünde. Piyango kültürü bize batıdan gelse de birçoğumuzun duygularına tercüman olan yerli malı bir atasözümüz var. Haydan gelen huya gider. Her ne kadar atasözünün çıkış amacı bu olmasa da günümüzde amacından saptırılıp yanlış anlamda kullanılarak emeksiz alın teri olmadan kazanılan paradan hayır gelmeyeceğini öğütlediği düşünülüyor. En azından topluma bu şekilde yerleşti. Bir çeşit canın göle maya çalmasının modern versiyonu. Ne var yani insanlar hayal de mi kurmasın, umutları da mı olmasın diyen mutsuzlukların ana arterinin maddi eksiklik olgusunda yattığını düşünen bu azınlığa cevaben elbette hayalleri olsun. Ama bu hayaller sadece kolay yoldan paraya ulaşmakla ilgili olmasın.